Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben Caner Ünal. Hepiniz kanala ve videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar hatırlarsanız bir önceki videoda User View ekranını mümkün mertebe tamamlamaya çalıştık. Eğer gözden kaçan hatalar var ise şimdi birazdan bir hızlıca kontrol edelim. Hem sizler ne yaptığımızı hatırlayın. Daha sonra ise Bot View ekranına geçiş yapalım. Hatırlarsanız Get User View isminde bizim bir user'ların işlemlerini yapacağımız bir menümüz vardı. Bu menüde işte Add User, Get All User, Update, Delete ve Find User işlemleri için kullanıcıya seçenekler veriyorduk. Kullanıcı 1'i seçerse, 2'yi seçerse, 3'ü seçerse artık dediğine göre ilgili işlemler kısmına geçmiş oluyor ve biz bu işlemleri yapacak olan metotlarımızı buraya yazmıştık. Tabii burada yine bunların her biri de ayrı bir view oluyor. Şimdi şuraya bakalım. Biz buraya find user yazmıştık en son. Aynen. Bakalım burada ne yapmışız? Find user tamam. Önce print aldık kullanıcıdan. Aldıktan sonra bu kullanıcı buraya yazdırdık. Bunu print f ile yazdıralım demişiz. Onu nasip olursa ileride yaparız. Şimdilik orası dursun. Delete'de de aynı mantık yapmıştık diye hatırlıyorum. Aynen burası da aynı, bir sorun yok. Update kısmında da bir sorun var mı? Tarayıcıyla aldık. Daha sonra find user ile var mı yok mu? Kullanıcı kontrol ettik. Kullanıcı var ise eğer kullanıcımız gerçekten var ise yani null değil ise update işlemine gidiyoruz. Bunun elsesini yapmış mıydık? Elsesini yapmamışız. O zaman şuraya bir else atalım. South user not found diyorum. Kullanıcı bulunamadı gibisinden oraya bir south atalım. Tamamdır. Daha sonra bu arada şey iyi mi? Tamam. Büyüklük iyi gibi. Biraz daha büyüteyim. Tamamdır. Eğer kullanıcı var ise ne yapacağız? Daha sonra işte kullanıcının hangi bilgisini update etmek istiyor ise ona göre bunları veriyoruz. Eee, Bot kısmında bu kısmı farklı yapacağım. Bot kısmında tamamını update etmeyi göstereceğim. Orada şu bir dakika. Case 2'den sonra break var. Case 3'ün break'i var mı? Yok. Burada break'i atalım. Break'i unutmuşuz burada. Tamam. Case 0 için break koymamışız. Buraya da bir break koyalım. Eğer case 0'da bir şey yapmazsa o zaman default yani invalid choice kısmı yazacak. Burada bir şey yapmaya gerek yok ama yine de biz buraya da bir break'imizi koyalım. Tamam şu an hızlı hızlı bakıyorum. Gözden kaçan bir şey yok gibi. Bu arada buraya bu metodu yazmadan da direkt user controller içerisinden get all user'ı çağırabilirdik. Artık yapmış bulunduk. Burası da bu şekilde kalsın. User view kısmında da add user view kısmında da herhangi bir sorun var mı? Username, password, role. Tamam, herhangi bir sorun yok gibi. Artık varsa da ilerleyen aşamalarda programı çalıştırdığımız zaman ilgili hataları düzeltiriz. Arkadaşlar user view kısmı şimdilik bu kadar. Bir de bot view kısmına geçelim. Şimdi ben şunların hepsini bir kapatayım. Bir main menümüze bir gidelim hep birlikte. Şimdi bizim bir admin için view ekranımız var. Bir de resepsiyonist için view ekranımız var. Hatırlarsanız admin tüm CRUD operasyonlarını yapabiliyordu. Burada senaryo kısmına onu eklemiştik. Admin işte o da CRUD işlemlerini yapabilir. Hepsini yapabiliyor. Resepsiyonist hepsini yapamıyordu. Şimdi biz burada eğer admin için view kısmını tamamlarsak ve oradaki ilgili ihtiyacımız olan metotları hazırlarsak zaten o metotların bir kısmını resepsiyonist için kullanmış olacağız. Bu durumda zaten hem resepsiyonist için hem de admin için gereken metotların çoğunu hazırlamış sayılırız. Şimdi o zaman ne yapalım? İlk başta biz gidelim şu metodumuzdan başlayalım. Admin view get admin room view ekranından birlikte başlayalım. Şimdi burada metot hazır değil ancak çalışıyor demişiz. Biz şimdi burayı bir silelim. Şimdi arkadaşlar room view ekranı açıldı. İlk başta ne yapacağız? Yine CRUD işlemlerini sırasıyla vereceğiz. Biz şimdi user kısmında ne yapmıştık? Orayı size göstereyim tekrar. Kullanıcının yapacağı işlemleri print ile yazdırmıştık öyle değil mi? Bakın şu şekilde bir yazdırmıştık. Bunu da bu şekilde bir sonsuz döngüye aldık. Daha sonra switch case ile ilgili işlemleri yapmıştık. Arkadaşlar aynı mantığı yapacağız. Şimdi ben burada tek tek yazıp da uzatmak istemiyorum. Amacım burada videoyu olabildiğince kısa tutup size olabildiğince mantığını aktarmaya çalışmak. Ama mantık tamamıyla bu. Ne yapacağız? Kullanıcıya yapabileceği işlemleri vereceğiz. Kullanıcı artık hangi işlemi yapmak isterse onu seçecek. Seçtikten sonra biz ona uygun ilgili case durumunu aktif edeceğiz. Şimdi ben bunu yine kopyalıyorum buradan direkt olarak.
Geliyorum buraya admin room view'in içerisine yapıştırdım. Şimdi ilgili yerleri silmemiz lazım. Şimdi artık burası user view değil, e, admin room view diyelim. Tamam. Sonsuz döngü. Şimdi burası add artık room oldu. Burası get all rooms, update room, delete room ve find room. Bu şekilde yaptık. Şimdi bizim process utils'e ihtiyacımız var. O zaman bizim buraya private process process utils eşittir process utils get instance diyelim. Buna ihtiyacımız var. Tamam, bunu da oraya aktif ettik. Şimdi ne yapacağız? Ben şu metotları sileyim. Artık kendi metotlarımızı oluşturacağız. Hatta aslında silmeyeyim. Direkt şöyle yapalım arkadaşlar. Olabildiğince hızlı ilerleyelim. Sizler de sıkılmayın. Zaten burası ne olacağını biliyoruz. Burası add room view olacak. Burası get all room olacak. Tüm odaları getir. Burası update room olacak. Burası delete room olacak. Burası da find room olacak. Yani odayı bul olacak. Daha sonra eğer sıfıra basarsa, kırmak isterse döngüyü admin room view döngüsünü kıracak. Tamam. Şu an bizim bu döngümüz genel olarak hazır. Şimdi bunun aynısını şuradan alayım. Şuradan kopyala. Şimdi buraya gelelim. Şimdi bir de aynısını burada oluşturalım. Bu arada burada bir tane şeyi ıskaladık sanırım. Tamamdır. Bir tane orada parantezi eksik almıştım. Şimdi room için bizim resepsiyonistimizin yetkileri neydi? Oda bilgilerini görüntüleyebilir. Bu kadar. Aslında biz bu kadar demişiz. Aslında biz buraya şunu da ekleyebiliriz. Odanın statüsünü, yani oda dolu boş o kısmı değiştirebilir gibisinden bir şey de yapabiliriz. Yani oda bilgilerini düzenleyebilir, görüntüleyebilir ve update edebilir gibisinden aslında bir şey ekleyebiliriz. Şimdi bunu resepsiyonistin içerisine koyduk. Buraya bir gelelim. Resepsiyonist room view. Şimdi şu yok. Sen şuraya gel. Tüm oda bilgilerini görüntüleyebilir. Odayı silemez. Tamam. Ama oda bulabilir. Tamam, odayı bulsun. Yani tüm odaları getirebiliyorsa bir odayı da getirebilsin. Burada update dedik. Burada update room status diyelim. Ee, Status diyelim. Yani odanın durumunu değiştirebilsin. Oda müsait veya değil gibisinden onu değiştirebilsin. Seçeneklerimizi biz ona göre koyalım. Tamam. Şimdi burada şunları bir sileceğim. Sen de git, sen de git. Artık ihtiyacımız olan metotları oraya yazacağız. Case 4 ve Case 5'imiz olmadığı için onları da siliyorum. Artık burasında receptionist room view'i kıracak. Oradaki label'ı kıracak. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi get all room. Benim zaten get all room için daha henüz hazırlamadım, ancak işte hazırlamayı düşündüğüm bir tane metodum var. Aynı metodu ben orada da kullanabilirim arkadaşlar. O yüzden bu metodu tutuyorum. Buraya yapıştırıyorum. Henüz yok ama biçimde oluşturacağız. Zaten nasıl oluşturacağımız kısımları az buçuk vakıfsınız. O yüzden şimdilik burası böyle kalsın. Şimdi find diğerini update room status. Bunu da şey yapalım. Update room status. Şimdi arkadaşlar update room status, sadece room statüsü update etme yetkisi veriyoruz. Hani oda müsait veya değil. Odanın diğer bilgilerini update etme yetkisini vermeyelim isterseniz. Yani sınırlı bir update yetkisi verelim. Burası da bu şekilde olsun. Üçüncü olarak da neydi? Find room. Find room için de zaten benim bir tane metodum var. Aynı metodu kullanabilirim. Tamamdır. Başka da şu an için bilmiyorum. Başka bir şey yapmaya şu an için gerek yok gibi. Şimdi arkadaşlar başka bakalım. Şimdi artık metotlarımızı oluşturmaya başlayabiliriz. Add room view için yine üzerine geliyorum. Create metot diyorum ve metodum burada oluşuyor. Yine aynı şekilde get all room'un üzerine geliyorum. Create diyorum. Burada oluşuyor. Update room, delete room ve find room. Bu metotlarımızı şu an için boş olarak oluşturduk ve bir tane daha metodumuz var. O da update room status. Bunu da oluşturuyoruz. Bu arada ben şunu yukarıya alayım. Bu yukarıda olsun ki şey olmasın. Yani view'ler yukarıda kalsın. O view'lerin içerisindeki ihtiyacımız olan yardımcı metotlar aşağıda kalsın.
Şimdilik ben şu receptionist kısmını şu şekilde kapatayım. İlk başta add kısmından başlayalım. Yani yine bir oda ekleme kısmından başlayalım. Nerede? Add room view. Şimdi arkadaşlar biz kullanıcıya yine South atacağız. South ile işte şu oda bilgisini girin veya ismini girin vesaire gibisinden onları almamız gerekecek. Şimdi bizim oda bilgilerimiz neler var? Room number, kategori, capacity, price ve rezerve olup olmadığı. Bir de bizim burada room ID'miz var ancak bu room ID bizim listemize kayıt ederkenki verdiğimiz unique room ID. Biz bunu kullanıcıdan almayacağız. Hatta kullanıcı hiçbir zaman bunu görmeyecek, ihtiyacı olmayacak. Ancak biz bunu kaydederken düzenli olabilmesi adına kendimiz oluşturuyoruz. Şimdi gelelim şu add kısmına. Yine bir south atacağız. Kullanıcı bir room eklemek istiyor. Kullanıcıya bizim eklemesi için ne diyelim? Please enter room number diyelim. Arkadaşlar bu room number'ı şey olarak algılayabilirsiniz. Hani otellerde oluyor ya, atıyorum B100, A200 gibisinden hani oda numaraları oluyor ya, genelde kat numaraları oluyor veya atıyorum King 3 vesaire gibisinden. Bu tarz oda numaraları oluyor ya, siz onu o şekilde algılayabilirsiniz. Şimdi ben burada string diyorum. Room number diyorum. Eşittir. Process utils nokta scanner nokta next line'da kullanabilirsiniz. Next'te kullanabilirsiniz. Bunun farkını söylediğimi hatırlıyorum. Next olursa bir sonraki boşluğa kadar tarar. Next line'da ise tüm satırı tarar. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Hadi bu sefer next olsun. Next ile taramış olalım. Diğer bilgilerimiz neydi? Ben bu arada arkadaşlar şunu şöyle bir kopyala yapıştır yapayım. Her seferinde tek tek yazmayalım. Böyle bir 3-4 tane yapalım. Bunu da şöyle yana alayım. Buradan bakalım. Room number'ı koyduk. Bir de kategori. Bir de kategorisini verelim. Yine string kategori kate please enter kategori dedik. Ve arkadaşlar bu noktada kategoriyi de siz üretebilirsiniz. Atıyorum tek kişilik odalar, çift kişilik odalar, süper odalar, deluxe odalar gibisinden kategorileri de kendiniz üretebilirsiniz. Bu add room view kısmını aslında yönetici yapıyor. Ya bu noktada hatırlarsanız biz ne yapmıştık user kısmında? Rolleri yaparken, hatta hemen o ilgili kısmı göstereyim. Rolleri yaparken ne yapmıştık? Dışarıdan ekstra bir rol olmasın diye kendimiz ona göre şey yapmıştık. Hani rolleri sınırlayıp seçenek olarak sunmuştuk. Aynı mantık, aynısını aslında burada kategoriler içinde yapabilirsiniz. Ya da yapmayabilirsiniz. Tamamıyla takdir sizin. Ben burada yapmayacağım. Yani burada kategori kısmını tamamıyla yöneticiye bırakacağım. Ancak burada şuna dikkat edin. Ben bunu bu şekilde yazarak kullanıcıya sonsuz sayıda kategori oluşturma hakkı vermiş oldum. Buna dikkat edin. Genelde böyle hak vermek çok sıkıntılıdır. Ancak biz bu hakkı zaten admin'e veriyoruz. Yani bu sistemi tamamıyla bu application'ı yönetecek olan kişiye veriyoruz. O yüzden şu an için bir sorun olmayacaktır. Burası bu şekilde kalsın. Şimdi arkadaşlar bizim diğer özelliğimiz neydi? Capacity. Şimdi arkadaşlar burada capacity'yi fark ettiyseniz biz int olarak yazdık. Eğer ki siz input olarak bir int alıyorsanız bu int'in gerçekten tam sayı mı değil mi? Kullanıcı oraya bir string ifade girdi mi veya herhangi bir işaret, mesela soru işareti, nokta gibisinden farklı şeyler kullandı mı kullanmadı mı? Bunu kontrol etmeniz gerekiyor. Bu noktada exception'ları ufacık da olsa burada kullanmış olalım. Bildiğiniz gibi exception'lar da Core Java'nın içerisinde dahil. Burada çok basit bir şekilde exception'ı kullanmış olalım. Şimdi biz burada bu arada bu room number değil room number olacak, tamamdır. Şimdi şuradan capacity alalım, şuraya koyalım. Capacity, bunu buraya koyduk. Şimdi arkadaşlar ben aldığım şeyin int olup olmadığını kontrol etmem gerekiyor. Eğer kullanıcı bana int bir değer girmediyse ne yapacağım? Kullanıcıya tekrar girdireceğim. Tekrar girdireyim. Yani onu benim sürekli bir sonsuz döngüde tutmam gerekiyor. Bunun için ben yine bir while döngüsü kullanacağım. While true diyorum. Bunu buraya koydum. Koyduktan sonra sen şöyle gel şuraya. Şimdi koyduktan sonra bunu da hatta şuraya alalım. Şimdi bunu buraya koyduktan sonra bir try bloğu açalım. Try, şuraya da catch koyalım. Şimdi try. Benim aldığım bu kapasiteyi ben ne yapacağım? Int'e parçalayacağım. Int capacity diyorum. Eşittir. Arkadaşlar integer klasının içerisinde parse int metodu vardı. Aynen bu şekilde.
parseInt metodu var. Bu sizden string olarak bir ifade istiyor, bir parametre istiyor ve bu ifadeyi size gönderiyor. Int'e döndürüyor ve veriyor. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir durum var. Bu arada ben bunu şuradan değil de şuraya koyayım. Sen şöyle gel. Neden? Çünkü tekrar scope muhabbeti devreye girecek. Scope muhabbeti devreye girince sorun yaşayacağız. O yüzden scope'u direkt scope dışına alıyorum ki atamayı yine scope içerisinde yapabilirim. Şimdi arkadaşlar burada ne yaptık? Integer class'ının parseInt metodunu burada kullanmış oldum. Eğer ki burada herhangi bir exception vesaire olmazsa bir sorun yok. Ancak eğer ki bir exception olursa arkadaşlar bu üzerinde yazıyor mu acaba? Bakın burada yazıyor. Number format exception yazıyor burada. Hangi exception fırlatabileceğini burada zaten metodun üzerine geldiğiniz zaman burada kendisi size söylüyor. Arkadaşlar biz direkt olarak bu exception'ı handle etmemiz gerekiyor. Ben şuraya diyeyim olarak. Exception'ı oradan fırlatınca ben burada catch ile o exception'ı yakalamış oldum. Daha sonra burada bir south atalım yine kullanıcıya. South please enter integer value diyelim. Yani kullanıcıya integer value girmesi için tekrar bir south attık. Eğer ki burada şimdi şuna bakalım tekrar buraya okuyalım ama bu arada buraya break atmamız lazım. Aynen. Şimdi ne yaptık? Kullanıcıya please enter room number dedik. Oda numarasını gir dedi. Pardon, room number değil. Ne oluyordu bu? Kapasitemiz oluyordu. Lütfen oda kapasitesini girin. Tamam girdi. Daha sonra string ile taradık. Taradıktan sonra ben bu string'i int'e çevirmem gerekiyor. Int kapasiteyi ben yukarıda boş olarak tanımlamıştım. Daha sonra buraya geldim. Geldikten sonra ne oldu? Integer parseInt metodunu kullandım. Bu metot exception fırlatıyor. Fırlatacağı exception'ı metodun üzerine geldiğimiz zaman ben burada görebiliyorum. O metodu burada yakaladım. Normalde arkadaşlar bu metodu yakaladıktan sonra burada hani bu metodun mesajını falan filan yazdırabiliriz. Ancak gerek yok. Zaten amacımız handle etmek. Ben bunu burada yakalayınca handle etmiş oldum. Ve ben burada istediğim custom mesajı ekranda yazdırabilirim. O yüzden başka bir şeye ihtiyacım yok şu anda. Tamamdır. Bunu yaptıktan sonra bu int capacity'yi oradan almış olduk. Şu an kapasite kısmında da herhangi bir sorunumuz yok. Devam edelim. Şimdi price. Bakın arkadaşlar burada da price'ımız double. Burada da price'ımız double. O zaman ne yapmamız gerekiyor? Aynı mantık exception muhabbetini bir de double'da handle etmemiz gerekiyor. Şimdi aynı mantık ilerleyelim. Yine şurayı kopyalıyorum. Pardon. Aynen. Doğru. Burayı kopyalıyorum. Kopyaladıktan sonra price girin diyeceğim. Please enter. Price diyorum. Burası da price olsun. Şimdi string olarak price'ı burada aldık. Aldıktan sonra ben yine bunu bir sonsuz döngüye sokayım. Hatta bir dakika. Bunu yine böyle yapalım. Siz şuraya gelin. Ben yine şurada bir double price oluşturayım. Boş bir tane. Geldikten sonra ne yapacağız? Yine bir tane try oluşturalım. Try bizim double price'ımız. Yine biz buraya double price yazdıktan sonra ne yapacağız? Double class'ının parse metodunu çağıracağız. Şimdi burada parse metot aynı mantık arkadaşlar. Burada nasıl integer'e dönüştürüyorsa bu da double'a dönüştürüyor. Ben şuradaki price'ı alıyorum. Tak buraya veriyorum. Verdikten sonra tamamdır. Biz bunu buraya atadık. Atadıktan sonra demek ki benim işlemim bitti ve ben bu break döngüsünü kırabilirim. Pardon, bu while döngüsünü kırabilirim. Peki bu double parse ne exception fırlatıyor? Yine üzerine geldiğimiz zaman aslında aynı exception'ı fırlatıyor. Aynı exception'ı fırlattığı için ne yapacağız? Biz yine aynı şekilde şunu şuradan al, yapıştır. Tamam. Buradaki exception'ı da yakalamış olduk. Yakaladıktan sonra kullanıcıya yine bizim bir south atmamız gerekiyor. Ben buraya ne yapacağım? Bir tane lütfen double değer girin diye kullanıcıya bunu bu şekilde yazdırmış oldum. Şimdi arkadaşlar bu durumda ne yaptık? Kullanıcıdan int olarak kapasiteyi aldık. Double olarak da price'ı almış olduk. Bunu bu şekilde halletmiş olduk. Hem de exception'lara ufacık da olsa bir örnek vermiş olduk. Diğer şeyimiz neydi? Odanın rezerve edilip edilmediği kısmı. Onu şey yapalım. Zaten son olduğu için diğerini silebiliriz. Please enter room status diyelim. Oda
müsait veya değil gibisinden diyelim. Hatta şuraya yine şöyle yapalım. Bir available, 2 not available. Şimdi arkadaşlar burayı available, not available gibisinden yazdım. Çünkü hani sadece odanın rezerve edilip edilmemesi değil de mesela atıyorum bir tadilat vardır veya odanın temizlenmesi gerekiyordur vesaire gibisinden. O durumlarda düşünebilirsiniz. O yüzden genel bir statüs durumu koydum. Müsait veya değil gibisinden ona göre şey yapacağız. Şimdi buraya ne yapıyorum? Room number değil de statüs koyayım. Oda müsait veya değil gibisinden statüs koyalım. Koyduktan sonra yine ben bunu next ile alıyorum. Yine burada ne yapmam lazım? Bir switch case veya if else yapmam lazım. Switch yapalım yine. Statüs olsun. Case diyorum. Eğer case'imiz 1 ise oda neymiş? Available'mış. Pardon. Eğer case'imiz 1 ise oda available'mış. Peki bizim oda dediğimiz neydi? Bu reserve kısmıydı. Reserved kısmı. Şimdi biz buraya bir boolean yapalım. Boolean yine reserved yazalım. Şimdi arkadaşlar eğer ki available ise o da demek ki rezerve edilmeye müsait. O zaman benim buradaki boolean'a false vermem gerekiyor. O zaman biz burada ne yapalım? Reserved eşittir false. Mantığını anladığınızı düşünüyorum. Eğer o da available ise rezerve edilmemiştir. Yani rezerve edilmeye müsaittir gibisinden bir anlam çıkarabilirsiniz. Aslında burayı değiştirsek daha uygun olurdu ama şimdilik değiştirmeyelim. Öyle kalsın. Yani rezerve edilmeye müsait gibisinden bir anlam koyalım oraya. Diğer kısma gelelim. Case 2 ise şuraya case için break koymadık. Case 2 durumu için eğer o da not available ise bunda reserved gibisinden yani rezerve edilmiş gibisinden burayı da true yapabiliriz. Sen gel şuraya burasını da true yapalım. Tamam. Daha sonra ne yapacağız? Yine break koyacağız. Eğer ki kullanıcı başka bir ifade girer ise default olarak başka bir ifade girerse please enter valid value diyelim. Geçerli bir değer girin diyelim. Bunu içerisine koyalım. Tamamdır. Ekrana bu şekilde South yazdırdık. Şimdi arkadaşlar yine şuraya bakalım. Bu durumda ben kullanıcıya yine 2 seçenek verdim. Oda müsait mi değil mi bunu kontrol et dedim. Eğer kullanıcı 1'e basarsa işte oda müsaitmiş. Değilse müsait değilmiş dedi. Ondan sonra ne oldu? Eğer farklı bir şeye basarsa da default olarak lütfen geçerli bir değer girin dedi. Hatta şuraya please enter demeyelim de invalid diyelim. Diğer taraflarda öyle yazmıştık. Invalid choice diyelim. Eğer ki kullanıcı invalid choice yani geçersiz bir tuşlama yaparsa ne olacak? Uygulama buradan çıkıp gidecek ama ben bunu istemiyorum. O da rezerve edilmiş mi edilmemiş mi? Ben bunu kesinlikle ve kesinlikle belli etmek istiyorum. O zaman bu durumda ne yapalım? Ben yine bunu bir while döngüsü içerisinde yazdırayım. Arkadaşlar tamam true diyorum. Sen yine şuradan şuraya gel. Tamam bunu buraya yazdım. Yazdıktan sonra sen de şuraya gel. Tamam bunu buraya yazdıktan sonra eğer böyleyse tamam break değil ise tamam. Şimdi bunu ne yapalım? Tepesine yine bir label yazalım. Ee, available choice diyelim. Available choice. Eğer ki bu şekilde bunları yaparsa ne olacak? Aslında biz burada break dedik ya. Burada bu break'e hiç gerek yok. Break direkt bu döngüyü kırsın. Bu da aynı şekilde direkt o döngüyü kırsın. Tamam. Bu şekilde daha mantıklı oldu. Şu an odanın müsait olup olmadığı kısmını da kullanıcıdan almış olduk. Daha sonra ne yapalım? Her şeyi aldığımıza göre artık obje oluşturabiliriz. Ancak objeyi ben burada değil, nerede oluşturacağım? Room Controller katmanında oluşturacağım. Room Controller'ı ben buraya getirmiş miydim? Getirmemişim. Buraya hemen yazalım. Private Room Controller Room Controller diyorum eşittir. Room e, Room Controller Get room controller instance. Tamam bunu da buraya aldık. Aldıktan sonra ne yapıyoruz? Geliyoruz buraya sanki metodumuz varmış gibi yazıyoruz. Room controller nokta create room diye bir metod oluşturalım.
Sanki metodumuz varmış gibi buraya yazıyoruz. Şimdi neleri oraya gireceğiz? Buradaki bizim kullanıcıdan aldığımız ifadelerin hepsini oraya gireceğiz tek tek. Room number alıyorum. Room number, diğeri neydi? Kategori. Diğeri neydi? Capacity, ama biz capacity incapacity olarak yaptık. Daha sonra price, double price olarak yazmıştık. Tamam. Daha sonra rezerv olup olmadığı. Tamam, bunu da buraya koydum. Arkadaşlar bunları buraya koyduktan sonra ne yapacağız? Yine metodumuzu oluşturacağız. Üzerine geliyorum. Create method diyorum. Ve metodumu burada benim için oluşturmuş oldu. Bu metodun içini şimdilik doldurmayacağım. Yani videoları uzatmak istemediğim için. Bu kısmı da şimdilik boş bırakalım. View kısmını tamamlamaya devam edelim. Tamam, kullanıcıdan ben bunu da aldım. Yani atladığım bir yer var mı bilmiyorum. Umarım atladığım bir yer yoktur. Artık varsa da daha sonra düzeltiriz. Şimdilik burası bu şekilde kalsın. Biz diğer view'lerimize bakmaya devam edelim. Add kısmını hallettik. İkincisinde ne var? Get all room. Arkadaşlar get all room için yine söylüyorum. Aslında böyle bir metoda ihtiyacımız yok. Hatta şöyle yapalım. Ben bunu şuradan sileyim. Şöyle yapalım. Bunu buradan sileyim. Şuraya gelelim. Ben get all room yapacağım. Zaten bir metodun içerisinden başka bir metot çağırıyorum. Hiç gerek yok. User kısmında onu yaptık. Burada da hiç yapmadan direkt çağırabiliriz. Ne yapacağım? Room controller get all room diye metodumuzu bu şekilde oluşturmuş olduk. Üzerine geliyorum. Create diyorum ve artık room'ları çağıracak metodum burada. İlgili yere gidelim. Tamam. Get all room diye metodumuzu burada çağırmış olduk. Aynısını resepsiyonist için de yapmamız lazım. Biz bunu ne yapıyorduk? Room controller nokta dediğimiz zaman buradaki bu hatamız da gitti. Tamam, burası da düzelmiş oldu. Şimdi admin'den devam edelim. Sen kapan dostum. Buradan devam edelim. Şimdi sıra geldi update'e. Arkadaşlar şu delete room ve find room çok basit. Önce bunları halledelim. En son update kısmında bunu yapalım, ondan sonra bitirelim. Önce şu delete'e gidelim. Kullanıcıya yine sağ atalım. Please enter room number deyip enter atalım. Yine string room number'ımızı alalım. Process utils nokta scanner nokta next yapalım yine. Şimdi biz bunu buraya, tamam, bunu bu şekilde aldık. Aldıktan sonra ne yapacağım? Bu oda var mı yok mu? Bunu kontrolünü yapmam gerekiyor. Yine şu şekilde bir room controller nokta find room diyelim. Bunu neyle yapacak? Bunu bizim buradaki bu room number'ımız ile yapacak. Var mı yok mu? Var ise bana odayı döndersin istiyorum. Room diyelim eşittir. Tamam. Varsa bana odayı return edecek bir metodu ben room controller'ın içerisinde oluşturuyorum. Üzerine geldim. Create metod dedim. Bu return'lü olduğu için illaki bir şey return etmem gerekiyorsa hata alacağım. Şimdilik ben buraya bir null yazayım. Bu hatayı şimdilik biz göz ardı etmiş olalım. Tamamdır. Şimdi ne yapacağım? Eğer ki oda var ise ona göre işlem silindi ya da geçersiz gibisinden bir şey yapmam gerekiyor. If diyelim. Eğer ki room var ise, yani room eşittir null değil ise, bunu böyle yapınca niye hata veriyor? Çok saçma ya. Bunu illa paranteze aldıracak. Tamam. Room eşit değildir. Null ise ne yapacağım? Şimdi ben oda silme işlemini artık yapabilirim. O zaman ne yapacağım? Yine room controller diyorum. Room controller nokta delete room diyorum. Ve bu room'u neyle silecek? Bizim burada bulduğumuz şu room'u silecek. Bunu direkt buraya veriyorum. Bunu yaptıktan sonra delete room dedim ve içerisine room'u verdim. Ne yapacak? Artık bu room'u benim listemden silecek. Eğer ki yok ise room not found diye bir kullanıcıya saut atalım. Bu şekilde olsun. Üzerine geldim. Create metod diyorum. Tamam, bu metodum da şimdilik burada boş kalsın. Burada başka bir şey yapmaya gerek var mı? Arkadaşlar bunların hepsini aslında sürekli bir döngü içerisinde tutabiliriz. Yani bakın burada ne oldu? Kullanıcı eğer ki delete room işlemi yapmak isterse bunu seçti. Daha sonra ben işte kullanıcıdan oda numarasını aldım. Aradım. Daha sonra oda var mı yok mu onu buldum. Var ise ne yaptım? Ona göre işte delete room metodunu vesaire oluşturdum. Daha sonra eğer ki odayı bulamazsa, bakın bu metot nereden çağrıldıysa bu metot bir kere çalışacağı için çağrıldığı yere geri gidecek.
Ama sen eğer ki bunun bu şekilde olmasını istemezsen, yani bir döngü içerisinde devam etmesini ve kullanıcı geriye gitmek istemediği müddetçe ben kullanıcıyı geriye atmak istemiyorsam, eğer öyle bir şey yapmak istemiyorsanız o zaman siz bunu da bir döngü içerisinde kullanabilirsiniz. Yani her şeyi bir nested döngüler içerisinde de kullanıp yani kullanıcı istemediği müddetçe onu geri atmayan bir döngüde kurabilirsiniz. Ha, ben şimdilik yani bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Olabildiğince basit tutabilmek için siz istediğiniz gibi dizayn edebilirsiniz. Şimdi delete room kısmını da bu şekilde yapalım. Find room kısmına gelelim. Bunu da şuradan ben yine alayım. Hatta direkt şunu şuraya alıyorum. Enter room number dedim. Bunu buradan aldı. Aldıktan sonra room'u buraya getirdi. Getirdikten sonra ne yapıyorum? South. Direkt bu room'u yazdıralım. Bu room'u da aslında printf ile yazdırabiliriz. Sudo diyelim. Printf ile yazdır. Arkadaşlar printf ile yazdırmayı şu an hatırlamıyorum. Öncesinde de ne yazık ki bu konuda bir hazırlık yapmadım. Bir sonrakine bu printf ile nasıl yazdırılıyordu ona bir bakarım. Ona göre size printf ile yazdırırım. Yani daha güzel, daha konsolda şekilde yazdırmaya yarıyor. Normalde real hayat işinize yaramayacak ancak konsolda dahi bir application yapsanız sunumunuzun iyi olması gerekiyor. O yüzden printf ile yazdırmaya özen gösterin. Tamam, bunu da hallettik. Bunu da hallettikten sonra ne yaptık? Sıra update kısmına geldi. Şimdi buraya geldik. Ben update edeceğim yine şeyi istiyorum. Oda numarasını almam gerekiyor. Kullanıcıya ne yaptım? Please enter room number. Bunu aldım. Aldıktan sonra odayı buldum. Eğer ki oda null değilse if ünlem koyuyorum yine. Eğer ki room eşittir null değilse, yani gerçekten benim elimde bir oda var ise ne yapacağım? Ona göre şeye devam edeceğim. Artık odanın hangi bilgisini update etmek istiyorsa kullanıcıdan onları almaya devam edeceğim. Şimdi ben şu oda kısmını şöyle şu köşeye koyayım. Oradan bakayım. Sen de bir kapan. Tamam, bu şekilde olsun. Böyle biraz daha büyüteyim. Şimdi kullanıcıya tek tek şöyle bir ifade verelim. Mesela room number'ı update etmek için işte please enter new room number gibisinden bir şey yapalım. Bir dakika. Sen gel şöyle please enter new room number. Daha sonra buradan bunu şu şekilde bir kopyalayalım. New room number diye bunu buradan taramış olduk. Bunu burada aldık. Aldıktan sonra şimdi arkadaşlar hatırlarsanız bir önceki videoda şey demiştim, hani daha dinamik kullanabilmek için, hani daha kullanıcı dostu bir uygulama yapabilmek için aslında uygulamayı, yapılan işlemi o esnada iptal etme seçeneği sunabiliriz demiştim. Biz burada kullanıcıya nasıl bir seçenek sunalım? Mesela kullanıcı buradaki input kısmına biz taradığımız zaman exit yazdığını veya cancel yazdığını düşünün. Eğer ki kullanıcı bu şekilde exit veya cancel yazarsa veya herhangi bir tuşa mesela 9'a bastırırsa o zaman işlemi iptal edecek. Benim işte bunu burada kontrol etmem gerekecek. Şimdi şöyle yapalım. New room number. Biz bunu if ile kontrol etmemiz gerekecek. If diyelim. Eğer bu room number equals, işte burada siz istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Ben buraya cancel yazayım. Eğer kullanıcı cancel yazarsa ekrana ne olacak? Şimdi arkadaşlar size şu return'ü göstereyim. Bu return bu metodun çağrıldığı yere gider. Normalde metotlarda nasıldı? Bir void metotlar vardı, bir return'lü metotlar vardı. Bu ise void metotlarda da kullanabilirsiniz, return'lü metotlarda da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. Bu durumda eğer kullanıcı cancel girerse sen return der isen şu an şuraya kadar yaptığı işlemlerin hepsini yapmamış gibi hareket eder ve sanki sen bu update room metodunu çağırmamışsın gibi olduğu yere geri döner. Bu noktada biz işte bunu kontrol ediyoruz. Eğer kullanıcı cancel'a basarsa ne yapacak? Bu şekilde bu metot hiç yapılmamış gibi geri dönecek. Tamamdır. Eğer kullanıcı cancel yazarsa return edecek. Yani hiç çağrılmamış gibi geri dönecek. Ancak eğer cancel yazmazsa yeni oda bilgisini almış olduk. Aynı şeyi bir de kategori için yapalım. Bunu şuradan kopyalıyorum. New kategori diyorum. Buraya da yazalım. New kategori dedim. Eğer ki bu new kategori bu ise direkt return. Şimdi arkadaşlar bunu aslında şöyle de yapabilirdik. Yani ben burada new room number'ı aldım, new kategoriyi aldım. Hepsini alıp şuradaki tüm field'ları alıp
En sonunda hepsini tek bir if ile de kontrol edebilirdim. Ancak ben öyle yapmak istemiyorum. Direkt bu şekilde yapıyorum. Eğer böyleyse yap gibisinden. O yüzden hani her aşamadan sonra if yapar isek kullanıcı tüm field'ları girmeden direkt olarak return yapar. Yani yapmak istediği işlemi cancel edebilir. Tamam, diğerlerini de aynı şekilde yapalım. Buraya gel. Geldikten sonra ne yapıyoruz? New capacity diyoruz şu anda. New capacity. Aynı şekilde bunu da yazalım. Şimdi burada ne yapmamız gerekiyor? Int olarak gireceği için bu exception durumunu kontrol etmemiz gerekiyor. Arkadaşlar şimdi normalde bu şeyle kopyala yapıştır yapmak da çok uygun değil. Yani eğer sen bir metodu birden fazla kez kullanacaksan apayrı bir metot yapıp o metodu 2 yerden çağırmak daha mantıklıdır. Uygun olan da odur. Ancak ben mümkün mertebe clean yazmaya çalışmaktansa mantığını basitleştirip size aktarmaya çalışıyorum. O yüzden şimdilik çok da fazla atomik yapılara bölmeye çalışmayacağım. Ne yapacağım? Aynı mantığı kopyala yapıştır yapacağım. Artık anladığınızı zannediyorum. Umarım çok da şey yapmıyorumdur. Hızlı üstünkörü geçmiyorumdur. Şimdi ne yapıyorum? Ben yine şunu şuradan kopyaladım. Geliyorum buraya. Şu new capacity şuraya koyalım. Tamam, new capacity eğer böyleyse return dedik. New capacity şunu şu şekilde bir string yazalım. String olduğunu belli edelim. Bir de şuraya biz int yapalım. Int new int capacity diyelim. Pardon, new capacity string sen şuraya gel, tamam. Int olarak bunu buraya yazdığımıza göre bunu da şuraya veriyorum. Tamam, verdikten sonra bunun içerisine neyi verecektim? İşte bizim buradaki aldığımız şu string olan ifadeyi vereceğim. Daha sonra ne yapacağız? Şimdi vereceğim ama bakın ben bunu yine bir kere kontrol ettim. Ben bunu yine 2 kere kontrol etmek istiyorum. O zaman ne yapacağım? Ben yine şuraya bir sonsuz döngü oluşturacağım. True diyorum. Sen şuraya gel. Siz komple buraya. Şimdi ne oldu? Bakın ben yine burada aynı mantık, burada int capacity'yi oluşturdum. Oluşturduktan sonra kullanıcıdan kapasite bilgisini aldım ve bunu string olarak aldım. Eğer kullanıcı cancel'ı yazdıysa ekrana return ettim. Bu return direkt bu metodun çağrıldığı yere yolluyor. Eğer cancel yazmadıysa ekrana try catch ile bu işlemin yani parse metodunu uyguladığımız zaman int mi değil mi bunun kontrolünü sağladım. Eğer int'e uygun ise ona göre ne yaptım? Eee, tamamdır, benim bu işlemim, atama işlemim burada yapılmıştır dedim ve bu döngüden çıktım. Ancak kullanıcı int'e parçalanamayacak bir değer girer ise burada işte please enter integer value dedim ve sonsuz döngüm sürekli çalışıp duruyor. Tamamdır, bunu da hallettik. Şimdi yine aynı mantık, bu sefer double da yapalım. Yine aşağı iniyorum. Bizim double'ımız neredeydi? Double işte burası. Şunu şuradan şöyle kopyalıyorum. Sen şuraya gel. Yine double new price diyelim. Tamam, double new price. Please enter new price dedik. Dedikten sonra biz bunu buradan aldık. Aldıktan sonra ne yapacağız? Sen şuraya şöyle gel. Eğer ki düzgün bir şekilde double'a parçalanabilir bir metot ise bunu burada double'a parçaladım. Daha sonra break dedim. Ona göre yaptık. Evet, bizim şuradaki şu return işlemimiz vardı ya. Bu return işlemini yine burada kontrol etmemiz gerekiyor. Şu price'i gel sen buraya. Bunu buraya koydum. Eğer ki price yerine cancel yazdıysa işlemi iptal edecek ve yine geldiği yere geri gidecek. Tamam. Bak arkadaşlar, bakın fark ettiyseniz hep bir süre sonra aynı şeyleri tekrar ediyorum. Bir süre sonra hep aynı şeyleri yazıyoruz. Mantığını umarım oturtabilirsiniz. Şimdi neye geliyoruz? Bir de reserved kısmına. Reserve kısmına da gelelim. Burada da yine aynı şeyi kullanacağız. Bir dakika, gel sen şöyle. Burada da aynı şeyleri kullanacağız. Yine şuraya gel. Available. Yine ben bunun başına new yazdım. New available choice diyorum. Sen şöyle şu şekilde yaz. Daha sonra buraya gelelim. New. Pardon. Burada boolean new available yazayım. Tamam, new available. Sen şöyle gel. Please enter
Yine başına new yazıyorum. Yani please enter new room status. Yine yeni şey girin dedim. Girdikten sonra ben yine buradaki şu durumu kontrol edeceğim. Geliyorum buraya. Eğer statüsü olarak kullanıcı cancel girdiyse işlemi komple iptal edecek. Eğer bir girdiyse yani oda müsait ise available false olacak. Yani tamam. Çünkü reserved kısmına gelecek. Orası false olacak. Tamamdır. Eğer ki değilse burası true olacak. Tamamdır. Invalid choice olacak. Arkadaşlar şimdi update kısmını da bu şekilde yapmış olduk. Biraz hızlı ilerledim. Yani öyle hissettim en azından. Ya, umarım yakalayabilmişsinizdir. Hani anlatmaya çalıştığım şeyleri umarım anlayabilmişsinizdir. Eğer anlayamadıysanız veya bazı yerleri üstünkörü geçtiysem lütfen yorumlar kısmında belirtin. Ben de elimden geldiği kadar tekrar açıklamaya çalışırım. Burada başka bir şey var mı? Yani şimdilik aklıma başka bir şey gelmiyor ve yine video biraz uzun oldu. Artık videoyu sonlandırabiliriz. Bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edebiliriz. Şimdilik şu metodu da şu şekilde kapatalım. Bir dakika. Şu update room'u da kapatalım. Add room'u da kapattık. Başka hiçbir şey yazmadığımız update room status. Tamam bunu da yapalım aynen. Şurada resepsiyonist için böyle bir şey yazmıştık. Update room status yazmıştık. Onu da hızlıca bir oluşturalım. Bir dakika onu nereden alalım? Room status available veya not available. O zaman şuradaki update kısmına gel. Nerede? Şunu şuradan alalım. Bunu şuradan alalım. Aynı mantığı orada kullanmış olacağız. Şimdi buraya geldik. Geldikten sonra available, not available, please enter new room status. Yeni room statüsüne gir dedim. Dedikten sonra print status. Bunu aldık bu şekilde next ile. Burada da yine cancel seçeneğini verelim kullanıcıya. Eğer bir ise return, yani cancel yazarsa return. Tamam bunu bu şekilde oldu. Tamam bunu bu şekilde yapmış olduk. Burada şöyle bir şey var. Burada ee, biz şey yapmayalım. Yapalım mı? Bir dakika. Tamam break diyorum. Tamam. Arkadaşlar bu da burada bu şekilde hazır olmuş oldu. Hatta aslında biz bunu update room statüsü buraya metot olarak çağırabiliriz. Nerede? Aslında biz bunu buraya metot olarak çağırabiliriz. Öyle yapalım hatta daha iyi olur, daha clean olur. Aslında clean yazmaya çalışmıyorum şu anda. Olabildiğince hani her şeyi basitleştirmeye çalışıyorum ama ancak clean yazmaya çalışmıyordum. Neyse bunu da şu şekilde yazalım. Arkadaşlar yine söylüyorum. Eğer ki bir kodu birden fazla yerde kullanma ihtimaliniz varsa mümkünse o kodu bir metodun içerisine yazın. O metodu call edin. Eğer o şekilde yaparsanız olabildiğince clean kod yazmış olursunuz. Temiz kod yazmış olursunuz. Benim bu videodaki amacım çok da temiz kod yazmaya çalışmak değil. Her şeyi basitleştirmekti. Ancak temiz kod yazmanın mantığını da burada bir örnekle göstermiş olduk. Aslında bu temiz kod olayını şunlarda da yapabiliriz. Şunlarda da yapabiliriz. Ama şimdilik vaktimiz biraz doldu, fazla oldu. Çok da videoyu uzatmayayım. Bu bir sadece burada örneğini verilip geçelim. Bunu şuraya koyalım. Tamam. Bunu buraya koyduk. Şimdi burada bu metod void'ti. Ben bu metodu void değil de return'lü bir şey yapayım mı? Yok. Tamam. Bu metodu direkt şuradan şu şekilde çağırabiliriz. Bu metodu oradan çağırırsak bakıyorum başka bir hata olur mu? Bu metodu biz başka nerede kullanmıştık? Ee, Buradayız zaten. Diğeri neresiydi? Burası. Tam burada void. Tamam ya sorun olmayacaktır diye düşünüyorum. Artı sorun olacak olursa ilerleyen aşamalarda değiştiririz. Arkadaşlar bugünlük burada sonlandıralım. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Kod yazarken biraz dediğim gibi aslında kafamda bir plan var ancak spontane ilerliyorum. Bazı yerleri anlık olarak değiştirebiliyoruz. Sizlerle birlikte fark ediyorsunuzdur zaten. Ama olabildiğince açıklamaya çalışıyorum. Eğer ki bazı noktalarda hata yapıyorsam veya bazı noktaları gözden kaçırıyorsam ki olabilir insanlık hali, lütfen bunları yorumlar kısmında belirtin. Eğer yorum videolara ve projelere dair de farklı bir öneriniz varsa lütfen bunları da yorumlar kısmında belirtin. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur. Sizlerden kanala abone olmanızı, videoları beğenmenizi ve olumlu olumsuz yorumlarınızı eksik etmemenizi rica ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.